Bu videomuzun konusu boyun fıtığı. Boyun fıtığının oluşma nedeni nedir? Nasıl oluşur? Ve boyun fıtığı sorunundan nasıl kurtuluruz? Bununla ilgili kuantum düşünce tekniği ve bilinç analizi düzleminde çok değerli bilgileri paylaşacağım bu videomuzda. Birbirine eklemlenerek kafatasımızın alt kısmından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir aks ve iskeletin esasını oluşturan omurların tümüne omurga denmektedir. Omurga denen aksın üstündeki omurlar kafatasına yakın boyunda yer almaktadır ve yukarıdan aşağıya doğru C1, C2, C3, C4, C5, C6 ve C7 diye adlandırılmaktadır. Boyun bölgesindeki her omurun kendi hizasında çıkan sinirler kola ve sırta yayılarak duyu ve hareket sağlar. Boyun fıtığı denen sorun da işte tam boyun bölgesinde yer alan C1'den C7'ye kadar olan bölümdeki omurlar arasındaki disklerde oluşmaktadır. Omurlar arasındaki disklerde oluşan deformasyon sinirlere baskı yaparak kollarda, sırtta ağrılar şeklinde, uyuşma veya güçsüzlük şeklinde açığa çıkmasına neden olur. Evet, fiziki olarak bu şekilde oluşmakta boyun fıtığı. Modern tıp ise boyun fıtığının oluşma nedenini öncelikle stresten kaynaklandığını, devamında trafik kazalarının veya travmaların boyun fıtığına sebep olabileceğini belirtmekte ya da boynun yanlış hareketi ve pozisyonlarından veya bilgisayar karşısında uzun süre oturmaktan kaynaklanıyor olabileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca şoförlük mesleğinin oturuş pozisyonundan ve uzun zaman araba kullanmaktan oluşabileceğini ya da bankacıların yine bilgisayar karşısında uzun süre oturmaları şeklinde nedenler göstermektedirler ve bunun gibi daha birçok neden boyun fıtığının kaynağı olabiliyor denmekte. Ve tıbbi olarak çözüm yollarından birisi ilaç kullanımı ki ağrıları baskılaması anlamında. Bir diğer çözüm yolu olarak fiziki tedavi önerilmekte ve en nihayet ameliyat boyun fıtığının çözümü olarak önerilmektedir. Evet, boyun fıtığı kişide oluştuğunda artık yaşam konforunu kaybetmekte, ağrıya, uyuşukluğa veya güçsüzlüğe odaklı bir keyifsizlik hali oluşmaktadır. Oysa kuantum düşünce tekniği ve bilinç analizi düzleminde baktığımızda boyun fıtığı sorununun oluşma nedeni sorunu yaşayan kişinin geçmişine döndüğünde belki çok küçük yaşlar veya yetişkin yaşlarda karşılaştığı bir travma. Evet, kendini güçsüz gördüğü, güçsüz hissettiği, güçsüz olduğuna karar verip kanaat getirdiği bir travma yaşamıştır. Bu durumda kişi güçsüz olduğuna inandıktan sonra güçlü olma çabası içine girmektedir. Her an, her olay, her durumda kendini güçlü kılacağı bir şekilde strateji oluşturmakta ve kendi bildiğinin doğruluğunu iddia etmekte, esneklikten yoksun, olasılıklardan yoksun, bildiğim, bildik, dediğim, dedik yolunda bir yaşam sürmekte. Evet, bildiğinden şaşmayacak ki kendisi güçlü olsun. Kendi dediği doğru oldukça kendini güçlü hissedecek. Kendisi haklı oldukça kendini güçlü hissedecek. O nedenle yaşamında olasılıkları bir kenara bırakacak ve bildiği doğrularla devam edecek. Bunu da yapabilmek adına bilinçaltı bunun doğru bir şey olduğuna karar verdiği için kontrolcülük denen stratejiyi geliştirecektir. Kontrolcülükle beraber her türlü olay durum karşısında hassasiyetle olayı bilinçaltı kontrol edecek ve direkt nasıl hareket etmesi gerektiği yönünde düşünceler, duygular, ifadeler oluşturmasına kaynak sağlayacaktır, yardımcı olacaktır. Evet, aslında karşıdakinin güçlü olduğuna karar veren de kişinin zihinsel yapısı, kendisinin güçsüz olduğuna karar veren de kişinin zihinsel yapısı. Karşıdaki ne yaparsa yapsın ya da siz ne yaparsanız yapın, sizin bilinçaltı düzeyde kendinizi güçsüz hissediyor olmanız boyun fıtığınız için kaynak neden oluşturmakta. Oysa kişi bir travma vesilesiyle bilinçaltının ilkel yapısı nedeniyle kendisinin güçsüz olduğuna karar vermiştir. Ve artık bir yaşamı güçlü olmaya adamış, güçlü olma doğrultusunda çeşitli stratejiler geliştirerek boyun fıtığını oluşturmuştur.
Peki boyun fıtığı sorunundan nasıl kurtulacağız? Bilinçaltı düzeydeki güçsüz olduğumuz inancından kendimizi nasıl kurtaracağız? Az sonra size vereceğim olumlamaları yaşamınıza lütfen dahil ediniz. Ve zihinsel olarak aslında güçlü olmaya çalışmanıza gerek olmadığını ve yaşamın aslında her şeyi istediğiniz gibi oluşturduğunu fark edin lütfen. Farkındalık düzeyine kendinizin güçlü olmaya çalıştığınızı, aslında zaten güçlü olduğunuzu lütfen taşıyınız. Doğal olarak kendiliğinden bir süre sonra bir takım olay durumlar karşısında gücünüzü ispatlamak, güçlü olduğunuzu ispatlamak durumunda olmadığınızı, kalmadığınızı fark etmeye başlayacaksınız. Evet, olumlamaları vermeden önce yine tıbbi olarak da önerilen ve fizik tedavi kuralları içerisinde size önerilen boyun hareketlerini günlük tekrarlamanız. Göreceksiniz ki boyunda rahatlık oluşmaya başlayacak. Evet, ikinci olarak da size bir meditasyon önereceğim. Bu meditasyonu 21 gün süresince lütfen uygulayınız. Göreceksiniz ki boyun ağrılarınız, sırt, kollarınızda oluşan uyuşukluk veya güçsüzlükler kendiliğinden ortadan kalkacak. Meditasyon şu şekilde. Yazı yazarken kullandığınız eliniz hangisi ise onu bir kenara bırakacaksınız. Diğer elinizin ortası, avuç içini ensenizin ortasına yerleştireceksiniz. Ve gözleriniz kapalı bir şekilde avuç içinizden boyun omurlarınıza doğru ve dizlere doğru akan mor bir enerjiyi imgelemenizi, hayal etmenizi istiyorum. Ve o mor enerji akarken omurlar arasında grafiklerden de anlaşılacağı üzere o fıtık haline gelmiş diskin yeniden fıtığın normale döndüğü, çekildiği ve normalleştiğini, fıtığın kaybolduğunu hayal edin, imgeleyin veya düşünün. Görmeniz gerekmiyor. Ve bu meditasyon süresince avucunuzun içinde o fıtığı normalleştiren mor renkli bir enerji hayal edin. Sonrasında göreceksiniz yavaş yavaş ağrılarınız geçmiş olacak. Belki de çok kısa süre içinde geçmiş olacak. Ve bu uygulamayı 21 gün süresince günlük bir defaya mahsus en az 5 dakika olarak lütfen uygulayınız. Ve devamında şimdi vereceğim olumlamaları da 21 gün boyunca sabah ve akşamları 10'ar kez tekrarlayarak uyguladığınızda göreceksiniz ki bilinçaltı düzeydeki güçsüzlükle ilgili inançlarınız pozitife doğru dönmüş olacak ve geçmez, ağrıları bitmez, sorunmuş gibi görünen boyun fıtığı sorunu kolaylıkla kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Evet, olumlamalar. 1. Sahip olduğum güç her zaman benimle ve farkındayım. 2. Güçlü görünmeme gerek yok. Zaten güçlüyüm. 3. Evrenin sonsuz ve sınırsız olasılıklara sahip olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. 4. Yaşamımda ihtiyacım olan her durumda en iyi olasılığın karşıma çıkacağını biliyorum ve anlıyorum. 5. Gevşiyorum ve rahatım. Çünkü her an güçlü ve güvende olduğumu biliyorum. 6. Yaşamın akışına güveniyorum ve yaşama teslim oluyorum. Evet, lütfen videomuzdaki bilgilere ve yönergelere uyun. Göreceksiniz ki çok kısa sürede siz bile nasıl bu kadar kısa sürede boyun fıtığı sorunundan ve ağrılarından kurtulabildim diye şaşıracaksınız. Mucizevi bir değişim, dönüşüm yaşayacaksınız. Sevgi ve aşkla. Hoşça kalın.